Herkese merhabalar. Sunuma Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pidecilerdeki pidelerden hiçbir farkı olmayan, evde kolaylıkla yapabileceğiniz çok lezzetli ve tam kıvamında kıymalı pide yapacağız. Videomu sonuna kadar izlerseniz tüm püf noktaları uyduğunuz takdirde pidecilerdeki taş fırında pişen pidelerden hiçbir farkı olmaksızın yumuşacık ve çok lezzetli pideler için buyurun hemen tarifine geçelim. İlk olarak kıymalı pidemizin iç harcını hazırlamakla başlayacağız. 3 tane domatesi ikiye bölerek rondomun içerisine koyarak robottan çekiyorum. Siz isterseniz küçük küçük doğrayarak ya da rendeleyerek domatesleri hazır hale getirebilirsiniz. 3 tane soğanı ikiye bölerek çok fazla incelmeyecek şekilde rondodan çekelim. Soğanları dilerseniz küçük küçük doğrayabilir ya da rendeleyebilirsiniz. İkiye bölmüş olduğum 5 tane yeşil biberi rondoda geçirelim. Rondoda geçirmek yerine biberleri ince ince doğrayarak da hazırlayabilirsiniz. Son olarak yarım bağ maydanoz, 3 tane sarımsak ekleyerek tekrar rondodan geçiriyorum. Ve tüm malzemelerimizi hazır hale getiriyoruz. Şimdi tüm iç harcımızı hazırlayalım. İlk olarak yarım kilo orta yağlı kıymayı ekliyorum. Ardından püre haline getirmiş olduğum domatesi ekliyorum. Robotta çekmiş olduğum maydanoz ve sarımsağı ekliyorum. Ardından biberlerimi, soğanlarımı ekleyerek daha sonra 2 yemek kaşığı domates salçası ve biber salçası karışık. Onları da ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyerek iç harcımızı iyice karıştırarak harmanlıyorum. Ve son olarak iç harcımız hazır hale geliyor. Siz burada isterseniz elinizle de iyice karıştırarak harmanlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere pidemizin kıymalı iç harcı hazır. Şimdi pidemizin hamurunu hazırlamaya başlayabiliriz. İlk olarak leğenimin içerisinde 7 su bardağı un ekledim. Daha sonra tuz ekleyerek bir karıştırıyorum. Ardından 1 paket instant mayo ekliyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Unumuzun içerisine 3 su bardağı ılık su ekliyorum. 3 su bardağı un benim tam yeterli geldi. Siz yine 2,5 su bardağından sonrasını kontrollü bir şekilde ekleyin. Bardak ölçüm 200 ml bardak ölçüsü. Şimdi karıştırarak bir güzel yoğuruyorum. Eli yapışmayan özlü bir hamur olacak şekilde. Hamurumuzu yoğurdum, toparladım. Gördüğünüz gibi eli yapışmayan çok güzel bir hamur oldu. Hamur leğenimin kapağını kapatıp dinlenmesi için kenara ayırıyorum. 1 saat dinlendikten sonra hamurumuzu leğenin içerisinden çıkartıp küçük bezeler halinde böleceğim. Hamurumuz mayalı bir hamur olduğu için dinlendirmiştik. Çok güzel kabarmıştı. Pidemizin hamuru maya kokmaması için yoğurarak tekrar hamurumuzu toparlıyorum. Hamuru 2 eşit parçaya bölerek tekrar toparlıyorum. Daha sonra bir hamurumu kenara kaldırıyorum. Daha sonra tezgahın üzerindeki hamuru tekrar rulo haline getirerek küçük bezeler halinde pide hamurlarımı hazırlıyorum. Hamur bezelerimizin hepsini küçük ebatta ve eşit olacak şekilde kopararak hamurlarımızı toparlayalım. Mümkün olduğunca hamur bezelerimizi küçük tutalım. Evet arkadaşlar, bir hatırlatma yapmak istiyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Yandaki zil işaretine basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum.
Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi tüm hamur bezelerimizin hepsini toparlayarak hazır hale getirdik. Hamurlarımızın üzeri kurumaması için bir bez örtüyorum. Daha sonra tezgahımın üzerine un serpiyorum. Hamurumu açmaya başlıyorum. İnce uzun olacak şekilde merdane yardımıyla açıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuzu ince uzun pide şeklinde açtık. Hamurumuzu şöyle bir silkeliyorum. Onun gitmesini sağlıyorum. İnceliği aynı bu şekilde olacak. Çok kalın yapmayalım. Çünkü mayalı hamur olduğu için pişince hamurumuz kabaracak. Daha da kalınlaşacak. O yüzden ne kadar ince yaptık o kadar yumuşak ve daha lezzetli, daha güzel olur. Açmış olduğum pide hamurumun üzerine hazırlamış olduğum kıymalı pide harcımı kaşıkla sürüyorum. İç harcını az sürmeyelim. Kıymalar pişince küçülecek ve aralarında boşluk olacak ve pidemiz kuru olacaktır. O yüzden biraz bol sürelim ki sulu sulu daha lezzetli olsun, daha yumuşak olsun. İç harcımızı boşluk kalmayacak şekilde sürdük. Kenarlarını boş bıraktık. Boş bıraktığımız yerleri kıvırarak pide şeklini veriyorum. Uç kısımlarını da birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi kıymalı pidemiz hazır hale geliyor. Şimdi elimle alarak tepsiye yerleştiriyorum. Tezgahımın üzerine tekrar hamur bezesi koydum. Biraz da un serpiyorum. Unsuz asla açılmaz ve hem tezgaha hem de merdaneye yapışır ve bizim açmamız da sıkıntılı olur. O yüzden mutlaka un serpmeyi unutmayalım. Hamurumuzu merdane ile hem enine hem boyuna olacak şekilde açalım. Ama ince uzun olacak şekilde açalım. Pide şeklini verelim. Açtığımız hamurun üzerine hazırladığımız kıymalı pide iç harcını sürelim. Ortasına sürdüğümüz, kenarlarına boş bıraktığımız hamuru kıvırarak pide şeklini verelim. Uç kısımlarını da birleştiriyorum ve gördüğünüz gibi pide şeklini vermiş oluyorum. Ve böylece pidelerimiz hazır hale geliyor. Yapımı oldukça kolay ve basit. Tüm püf noktalara uyduğunuz takdirde sizin de böyle çok lezzetli, yapımı oldukça kolay, çok zevkle açabileceğiniz ve yapabileceğiniz pideler yapacaksınız. Gördüğünüz gibi ince uzun açıyorum. Daha sonra döndürüyorum. Biraz da genişlemesi için tekrar merdane ile açıyorum. Daha sonra enine boyuna açarak pide hamurumuzu hazır hale getiriyorum. Hazırladığım pide iç harcını açmış olduğum pide hamurumun üzerine kaşıkla sürüyorum. Çok az sürmüyorum. Pişerse kıymamız azalır ve kuru olur. Pidemizin kenarlarını kıvırarak şekil veriyorum. Hazırladığım pideyi tepsiye koyuyorum. Üzerlerine yumurta sarısı herhangi hiçbir şey sürmüyorum. Piştikten sonra tereyağı süreceğiz. Tereyağı ile birlikte gerçekten çok lezzetli, efsane bir tat oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum.